Kainatta gözümüzün gördüğü ve görmediği, ister yüce bir gücün dokunuşuyla, isterse insan eliyle yapılmış, hatta kat karşılığı müteahhite verilmiş her yapının temelinde kutsal geometri vardır. Şöyle bir başımızı çevirip etrafımıza farkındalıkla baktığımızda, bir çiçekte, bir kar tanesinde, salyangozun kabuğunda, güzel bir fayansta, insan vücudunda, DNA'da, üniversite giriş formlarında, sanatta, yaprak dönerde ve daha pek çok alanda bu düzen ve dengeyi hayranlıkla ve şükranlıkla görmek mümkündür. Yaratıcının evreni bu kutsal kabul edilen geometrik bir plana göre oluşturduğu, kadim dönemlerden bu yana kabul gören bir bilgidir. Temelleri yüzyıllar önce atılmış sinsi bir örgüt olan Illuminati ve Satanist Güçler Birliği, asırlar boyunca kutsal geometriyi kendi şeytani amaçları doğrultusunda kullanmanın yollarını aramışlardır. Bu uğurda nice toplantılar, konferanslar ve geometri olimpiyatları düzenlemişler. Tek amaçları kutsal geometrinin sırlarını çözmek olan gizli birimler kurmuşlardır. Peki kimdir bu gizli birimler? Onları her gün görüyor fakat görmezden geliyoruz. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyoruz. Ancak cehaleti üzerimize sıcak bir battaniye gibi örtünüp uyumak daha kolayımıza geliyor. Gelin şimdi hayatımızda bir kere bile olsa gerçekleri ciğerlerimiz çökene, diyaframımız sönene kadar haykıralım. Bu birimlerin adı Köşem Büfe'dir. Bir dönem Illuminati'nin içinde bizzat bulunmuş, Türkiye'deki Köşem Büfe birimlerinin koordinasyon ve komutasında görev yapmış İngiliz ajanı olan Paul McGuyvert'un Köşem Büfeler hakkında yaptığı tüyler ürpertici itirafları birlikte dinleyelim. Köşem büfelerde basit para bozdurma işlemi düşünün mesela. Bu masum takas eylemi bile şeytani bir büyük planın parçası olarak görülür bizde. Müşteriye mesela verilecek kağıt paraların üzerine bizde beyni ele geçirme tozu sürülür. Bozukluklar, bu demir parayı düşün. Onlar da mesela normal bozuk para gibi gözükür. Fakat cebe koyduğunda işte cebinde ısısıyla efervesan tablet gibi erir o ve bacaktan vücuda karışarak böyle kişinin muhakeme yeteneğini devre dışı bırakır. Beynine işte devre dışı bırakır. Artık o maddeyi bacaktan veya böyle elden alan bir insan, o şahıs artık bir köşem büfe bağımlısıdır. Ya hangi semtte olursa olsun oradaki köşem büfeye gitmeye çalışır. Maddi ve manevi destek sağlamaya şartlanır beyin olarak. Ya mesela normalde büfeden alınmayacak şeyleri bile işte deterjan, çöp poşeti falan köşem büfeye sorar. Var mı diye. İşte yok, işte biz satmıyoruz falan dersen işte peki hangi köşem büfede bulabiliriz falan. Ben bunları gözlerimle gördüm. Yani siz diyeceksiniz Illuminati gibi dev bir gücün bizim 1 liramıza neden ihtiyacı olsun? Çünkü sonuçta eti burçak dediğin 1,5 lira, bir su 50 kuruş. Ya aslında planın mükemmelliği basitliğinde yatıyor. Yani Illuminati düşün, Türkiye'deki herkesten 1 lira alsa günün sonunda kaç para kazanıyor? Hesapla 80 milyar dolar kazanıyor. Ya bunu biraz düşünün ya. Türkçeyi kusursuz kullanan ajan McGuyvert'un aksine hayatını köşem büfe tehlikesine karşı insanları uyarmaya adayan Alman asıllı rahip Kuntz da geçtiğimiz yıl onur konuğu olarak geldiği Eskişehir'i modern Avrupa kentlerine benzeterek övme panelinde köşem büfelerin iç yapısıyla ilgili çarpıcı detaylar vermiş ve bizleri uyarmıştı. Köşem büfe sahiplerinin yüzüne dikkatlice bakın. Bunlar anlamdan, insanlıktan yoksun, boşluğun ele geçirdiği yüzlerdir. Onlarla konuşmaya çalışın. Anlamlı bir cevap alamazsınız. Devamlı televizyon izlemektedirler. Gözlerini bir ibadetmişçesine teslim ettikleri o 37 ekran aslında Illuminati'nin kapalı devre yayın yaptığı özel bir cihazdır. Köşem Büfe'deki televizyonda bir Kemal Sunal filmi gördünüz. Koşarak filmin devamını izlemek için eve gittiğinizde o filmin o kanalda oynamadığını göreceksiniz. Bu onların Illuminati'nin birer ajanı olduğunu kanıtlayan en güzel kanıttır. Aksini söyleyen olursa onunla kanımın son damlasına kadar dövüşmeye hazırım. Unutmayın, insanoğlu bu dünyaya fikirsiz gelir. Ancak dünyadan aydınlanmış bir birey olarak ayrılmak bizim elimizde. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.
Yaşadığımız yerlerde bazı köşen büfeler köşede bile değilken adlarının nasıl köşen büfe olduğunu hiç düşündünüz mü? Bunlar en üst seviye yani 7. kıdem köşen büfelerdir ve aynı semtteki köşen büfe sahiplerinin katıldığı aylık köşen büfe ayinleri bu köşen büfelerin depolarında yapılır. Normalde Yılmaz büfe ya da tek büfe olan bu büfelerin köşen büfeliğe kabul törenleri bu gizli ayinlerde gerçekleşir. Bakın büyük kahin Nostradamus kendisinden yüzyıllar sonra ortaya çıkacak köşen büfe tehlikesini Kehanetler kitabının 11. cildinde nasıl dile getiriyor? Köşe ama köşede değil, karanlığın ışığı buradan sızacak. Doyurmayan yiyecek, yemişler cehennemin ateşiyle yanacak. Şeytanın iğrenç pençeleri kutsal geometrinin sırlarına uzanacak. Gördüğünüz gibi her şey açık, her şey ortada. Ünlü kahinin dizeleri genelde yoruma açık, günümüz Türkçesiyle anlaşılamaz dizelerdir. Fakat burada görmesini bilen gözler için anlam apaçık ortadadır. Sadece doyurmayan yiyecek kısmı anlaşılamıyor olabilir. Dil bilimciler doyurmayan yiyecek dizesinin atıştırmalık çerezler, abur cubur, bisküvi gibi ürünlere karşılık gelebileceğini belirtiyorlar. Artık biz de bu zehirli uykudan uyanıyoruz. Zihinlerimizdeki eski, bayatlamış inançları silkeleyip atıyoruz. Ve algı pencerelerinden içeri sızan yeni şafağın altın ışıklarını görmeye başlıyoruz. Peki tarihte ilk köşen büfe açan kişi kimdi? Bu örgüte üye olmayı reddeden köşen büfe sahiplerinin başına gelen lanetli olaylar, aksilikler, suikastlar hangileriydi? Bunlar da başka bir videonun konusu olsun. Hoşça kalın.